Bu hareketler kaçırma. Yayında mısın? Yok, ara. Verdiniz değil mi yayını? Şurada başka bir şey. Bir kademe daha atladı.
Geldim abi. Gidin abi. Mehmet Bey. Ukrayna da güzel. Biz de olduk. İlk ürünler güzeldi çünkü. Merhaba Sokaklarda oldu. sizi de gruba ekleyebilir miyim? Bayağı bir balon. Can. Can. Gel. Bakalım Neresi burası? Büyük olan. Adamları tutuyoruz ya. Hatırlıyorum bunları. Nasıl abi? Derleme yap. Evde gelen insanlarla. Böyle değerli basın. Ondan Hangi kategori? özel haber. Güzel abi. Elde nasıl abi?
Orada sen mi katılmak istersen? Sağında böyle kameraların olduğu stand var. Tamam, buraya gel. Yok, istiyorsan bu tarafa yani şöyle yapalım. Ben değil mi? Ben de şöyle yapayım. Yok yok, gelebilir. Aynı tema. Tamam. Biraz bunu alacaksın. Antmanda yayın çıkma çıkama değişiyor. Sahne ulaşmadan merak etmiyorum ama hazırım. Kaç dakika bir yayın yaparım sence? Alo? En sevdiğim albay. Nasıl abi? Yok ya, gelin ayakkabı da. Bizim için mi? Ben de geliyorum ama Marco. Şu kameralar açılmadan kaldı. ben bu arada kamera karışması kalktı. Dört beş saat sonra kuvvetli hareket. Ha, geliyorlar zaten. Sonra Ayşe diyecek. Başlıyor. Kısa bir şey. 5 dakika. Uçuyor mu? Uçuyor işte. Bunlar aydınlık uçmuyor mu? Hayır yani. Hayır öbürleri. Eser senden kalkıyor. Burada her gün Burak. Laf attın gittin. senin geliyor biliyorsun. Evet, daha evvel çektiniz mi? Ne gidiyor lan? Ha. Yapabileceğim bir şey. Kırmızı uçak ne değil mi?
Efendim? Ay seni ben etkileyecek miyim? Canına mı geçti? Yayın yapacağız. Çok az bir arasında süre olur mu? Kısa süreliğine. Yayın için. Alo. Yeter kardeşim. Çok sağ ol. Hemen. Alper Pro, Alper. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. He? Ben oradayım. Ulan ne diyor? Orada bak uzun şeyler engel. Şarkı nasıl gibi? Teşekkürler Banu Ali. Evet, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü, Anadolu'nun işgalinin aynı zamanda işte özgürlüğün kazanıldığı 100. yılı çok önemli bir gün ve İzmir'de de tabii ki sabahtan bu yana farklı etkinlikler düzenleniyor. İşte onlardan en önemlisi geleneksel hale gelen Air Show etkinlikleri başladı. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda. Sadece Gündoğdu Meydanı değil, Bordo'nun baştan sona Cumhuriyet Meydanı'ndan İzmir Limanı'na kadar şu anda binlerce İzmir'de şu anda Air Show'u izlemek için işte havadaki görsel şovu izlemek için şu anda sahili doldurmuş durumda binlerce vatandaş işte Gündoğdu Meydanı'nda devam ediyor. İşte 100. yılda 18 farklı hava gösteri ekibi ve 100'ün üzerinde hava aracı ve pilot İzmir'de kazanlarında şu anda belediyesi sergiliyorlar. Tabii sadece havada değil, karada ve denizde de özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı korvetler ve sahil güvenliği notları şu an denizde de onlar da yer alıyorlar. Hemen hemen
genel komutanlığına bağlı helikopterleri Türkiye'nin en ürettiği bir konuda terör mücadele operasyonlarında yıllardır görev alan pilotlar işte o ekletmiş helikopterleri bütün yeteneklerini Cumhuriyet'in meydanını dolduran binlerce İzmirli'ye Ayşe gösterisi var şimdi 3 dakika sonra. Hani? gördüler seni 10 dakika boyunca kayıt yapıyoruz. İstersen söyle 10 geçe bağlansın. 10 geçe bağlansın. Beni bağlamayın beni. 10 gece yapın 10 gece. önemlisi. Abi gelmeyin gelmeyin. Ya yüzde 5 dakika ya. 5 dakika sonra geldim. Boşaldı burası. Tamam peki tamam. Sen gösteri yapacaklar. Yok önlemez. Muhtemelen toplu olacak. Tamam yedek haber veriyor. Teşekkürler Süpermen. Hem de muharebe pilotu olarak görev yapıyoruz. Solo pilotları. İşte İzmir'deki en şov şu anda bütün hızıyla devam ediyor. Şu anda Ayjet ekibi gösterilerini sürdürüyor. Biz Gündoğdu Meydanı'nda işte bu inanılmaz olağanüstü hava şovunu, görsel şovu takip etmeye devam edeceğiz. İlerleyen bültenlerimizde biz de gelişmeleri aktaracağız diyelim. Gündoğdu Meydanı'ndan sözü tekrar size bırakalım Banu'ya. Rica ederim dostum, rica ederim. Kolay gelsin. Şöyle şuradan bir yer var. Oradan bir yer. Orada basın olduğu bir yer var. Arkadaşlar parka konseri var. Bir de film gösterimi koymuş vali. Sinirler oraya. Emin misin? Tamam 8'de çıkın diyecek. Ayşe. Ayşe.
Aydet, Aydet. Geliyor. Altın abi gelsene. Şöyle. Aydet'le bayağı sollanacağım. Zaten ben devam edemem. Güzel çektim. Bu mu abla? Nasıl olacak? Melike, Melike. Böyle de herhalde demeyeceğim ya. Ya hayatımda ilk defa Yayınlanacak haber bilim ilk gösterecek. Yok ertesi gün yoksa turizmde olacak. Şey olmuyor. 3 gün sonra gözüküyor. İnsanlar burada hareket ediyorlar ama ölmeye yaklaşıyorsun.
Çocuklar. Çok alçak geçiyor öyle. Vallahi bilmiyorum ya. Hani konuştum geçtim. Efe'ye de gidiyor. Gerçek ev soruyor. Ne? İyi yapıyor. Duracak mısın? Gidecek misin? He? Duracak sen yanına. Yok yok. Fatih abi kapat. Beyler bence beni Oğlum tutuyorsun. Her şey bekliyor. Bir kutudan, bir kutudan da Bir ses var geldi. Ne yapıyorsun? Buradan yurtkuş geliyor. Ne çektin? Yurtkuş, yo Sevin abla var. Evet. Aa Semin abla. Bodrum'a giden bir uçak. O kayık ya. Kayık batacak oğlum. Kayık batacak ya. Sevin abla 10 yurtkuş yaptı. Bak arkadan da gelebilir. Yapar öyle şeyler. Zaten sonra Türk habercisi geldi. Bunlar nasıl kaçırdılar? Acil kapatmıştılar o platformu.
uçağıyla Hiç söylerdi yani. kadın akrobasi pilotu Selin Özgür Şener hiç çift kanatlı uçağıyla saatte Biraz yakın daha kolay ama bu sefer de sağ sol önce bir şey farklı hareketi yaptı. Çift kanatlı Kids model uçağıyla değil mi? Yok, dur. Hadi. Kadın akrobasi pilotu Selin Öztürk Şener Pitts model çift kanatlı uçağıyla 400 kilometrelere varan süratle hareketlerini sergiledi ve doğru meydanını dolduran binlerce vatandaş nefesleri kesik vaziyette. Tamam. Ne kızıyorsun? Geliyor. Evet. Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Selin Öztürk Şener Pitts. Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Selin Öztürk Şener Pitts çift kanatlı uçağıyla süratle bir sonra sergiledi. Arabayla yok. Tamam. Kanatlar kısa diyor. Ama bana yine de aldı. Yok daha oynamadım. Teybe koç. Yok daha oynamadım. Her şey tamam değil mi? Kaç saat? Herkes oraya böyle. Tamam ben de.
çalıyor ya. Kadronuz nasıl? Ben kırmızı vurdum da. Ben daha önce 2 kere kırmızı kaplamayla gördüm. Yine görüyorum şu anda da. Nerede? Büyük kuş geliyor. Yok tek geliyor. Hayır. Ağaçtan çok yaşlı. Bayrakların orada. Yani oradan gelse çok güzel olur aslında sanki. Fakat ya 80 geldi. Ben 51 Tabii 51'de bir şey yokmuş bu arada. Hayatım nasıl olacak? Abicim sizden ricam var. Her sorunun aynı tekrar Geliyorlar. Bir kuş geliyor. Abi bana da yapalım.
Adet yazdı. O zaman tamam. Yoksa sisteme de Drone daha yakın gidiyor lan buraya. Yürgüç geliyor. Dur bu sefer gel onu tutamam. Abi niye uzak gidiyorsun sen? Size garajın var ya. Dışarısı var ya. Burası yine korkuyormuş. Ama sonra öleceğim ama diye bakıyorum. Aha geldi bu sefer. Ya abi. Göksene orada değil burada. Bu arada her şey Kuru 50 lira, kuru 50 lira. Ay abi. Bırak çekme, boş ver ya. Düşen lan düşen. Galiba siz de öyle yapacaksınız. bölüşünce direkt bir kişinin arasını yiyin. Hayır hayır, kimsenin hakkı değil. Al şunun içinden. Birini. Al paketeyim hemen. Ver. Buraya gel. Evet, tamam.
Yeter. Bunu mu? Dolaplık var ya. Tamam geç o zaman. Geliyor. Geliyor bir daha geliyor. Geliyor. Bir daha geliyor. Hazır olun. Abi diğerleri Ama her gün karpuzda ölüyor ama. İçiyor. Öyle konuşuyor ki abi yani. Falan ya. Lensleri koruyun beyler. Koçuyorum lensleri. Rüzgar ne kadar kapalı kız. Burada kaç kişi var? Hoppa! Çekemedim ya. Ya kaldı. Duman gitti. Deniz yürü gel. Sandalyesi değil mi? Evet. Kanatlarımızla, Hür kuşumuzla sizlerle birlikte olduk. İzmir Air Show'da gerçekleştirdiğimiz bu gösteriyi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki gösterilerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Saygılarımla arz ederim.
kanatlarıyla İzmir semalarında, siz değerli izleyicilerin huzurunda, İzmir'in işgal altından kurtuluşunun 100. yılında bizlerle buluşan Hürkuş için bir alkış, bir gürültü de alabilir miyiz İzmir? Bizi gururlandıran Hürkuş'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de az önce gösterilerimizin başında bizlerle birlikte olan ve bir selam daha geliyor Hürkuş'umuzdan. Ve son selamlamasıyla sizlerin huzurundan ayrılıyor. Sevgili Zeki, bu arada tabii İzmirli olunca burada İzmir halkı var. Hemşerilerini tabii ki tekrar selamlamak istiyor sevgili Murat Özpal'a. Dolayısıyla ayrılamaz bir güzellik var şu anda burada. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Türk'üm diyene. Ve ne mutlu kaptanımız Murat'a. Ve şimdi de evet, birazdan T6 Tekzan akrobasi uçuşumuz gerçekleşecek. Nefesleri tutup bu gösteri uçuşumuzu, akrobasi uçuşunu sizlerle birlikte burada canlı canlı izliyor ve tanık oluyor olacağız. Ama öncesinde az önce sizlere belirttiğim gibi gökyüzünde gördüğümüz kaptanlarımızı, kahramanlarımızı şimdi sahnemizde ağırlayacağız. Ve birazdan bizlerle birlikte Jandarma Çelik Kanatlar gösteri ekibimiz, pilotlarımız bizlerle birlikte burada olacak ve siz değerli izleyicilerle buluşacak İzmir Air Show'da. Ve heyecanla değerli pilotlarımızın, kahramanlarımızın, Jandarma Çelik Kanatlar pilotlarımızın sahneye gelişlerini bekliyoruz. Ve birazdan bizlerle birlikte olacak ve şu anda onları görüyoruz. Yüksek bir alkışla Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor, Jandarma Pilot Yarbay Aydın Güler, Jandarma Pilot Binbaşı Fahri Ünsal, Jandarma Pilot Binbaşı Deniz Durbasan, Jandarma Pilot Yüzbaşı Göktuğ Bezci, Jandarma Pilot Üsteğmen Yekta Okutan, Jandarma Uçak Helikopter Teknisyen Kıdemli Başçavuş Burçan Kalkın, Jandarma Uçak Helikopter Teknisyen Kıdemli Başçavuş Cesur Güler alkışlarla sahnenizde bizlerle birlikte oluyorlar. Alkışlar gökteki kahramanlarımız için. Masmavi hudutsuz gökler, mesken olur kara şahinler. Sizleri gökte selamlamışlardı. Bir de İzmir Air Show sahnemizde selamlıyorlar. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun bir kez daha. Ve Jandarma Çelik Kanatlarla sahnemizde gördüğünüz kahramanlarımızla fotoğraf çekilmek ve imza etkinliğine katılmak isteyenleri tekrar yan tarafa bekliyoruz. İmza etkinlik alanımızda, çadırımızda sizlerle birlikte buluşmak için yerlerini alacaklar. Bir kez daha iyi ki varlar, iyi ki bizimleler ve biz de onların kanatlarının gölgesinde huzurlu uyuyoruz. Bir alkış daha rica ediyoruz onlara. Evet ve şimdi sırada T6 Tekzan akrobasi uçuşumuz gerçekleşecek. Sivrihisar MSO Müzesi'nden gelen tarihi eğitim uçağını izleyeceğiz birazdan sizlerle birlikte. Ama öncelikle kısa bir bilgi almak için sevgili Tolga Özbey'e tekrar dönüyoruz. Sevgili Tolga, neler söylemek istersin? T6 gerçekten havacılık tarihinin efsanelerinden, klasik uçaklarından bir tanesi. Ve tabii İzmir'le T6'yı buluşturan da enteresan bir hikaye var. Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotaj eğitiminde 1948'de 74 arasında kullanılıyor. Ve yani 74'e kadar da T6'nın o muhteşem motor gürültüsü İzmir semalarında çınlıyor. Bu arada 196 uçak kullanılmış Türk Hava Kuvvetleri'nde. Gösteriden sonra İzmir'le ilgili enteresan bir anısını da T6'nın anlatmak isterim ama onun öncesinde herhalde uçağı yıllar sonra, neredeyse 50 yıl sonra yeniden İzmir semalarında göreceğimiz için de
Ben çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ve şimdi bu güzel gösteriyi, bu güzel akrobasi uçuşunu sunmak üzere Sayın Bülent Altınörs'ü alkışlarla sahnemize davet ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sevgili İzmir, hazır mıyız gösteriye? Çok özel bir gösteri. Ve bakın, bu uçak nereden geliyor biliyor musunuz? Bilen var mı? Hayır, dünyanın merkezinden geliyor. Nasrettin Hoca'nın, biliyorsunuz Eskişehirlidir Nasrettin Hoca. Dünyanın merkezi neresi sorusuna tam benim bulunduğum yer demiştir. İşte orada, tam da orada bir meydan var. Biliyor musunuz meydanı? Gittiniz mi meydana? Evet, mutlaka gidin o meydana. Bakın 17-18 Eylül'de orada bir air show olacak. Gösteri olacak. Bu uçaklar hepsi uçar vaziyette. Müzedeki uçaklar bunlar. Eski uçak, eski model uçak. Daha doğrusu eski uçak demek yanlış. Bakın, uçamayacak uçak yoktur. Bakımsız uçak vardır. İşte onu ispat edecek şimdi size. Müzemizden geliyor. 1935 yılında başlanmış bu uçaklar uçmaya. Bizim müzemizdeki de 1953 model. 1953 model ve ilk günkü gibi hemen arkamda uçağı görüyorsunuz. Hemen arkanızda uçağı görüyorsunuz. Kulağınız bende olsun. Müzik vermiyoruz. Uçağın sesini dinleyin. Temel harp eğitim uçağı olarak kullanılmış. Biz de kullandık bu uçağı. Fazlacana kullandık, eğitimlerde kullandık. Bakım maliyetleri ucuz olduğu için tercih edilen bir uçak olmuş. Tabii o yıllar için konuşuyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmış. Şu sesin güzelliğine bakar mısınız? Uçağı Sivrihisar'da inceleme şansınız olacak eğer oraya gelirseniz. En ufak bir pas, bir leke, bir şey olsun. İlk günkü gibi uçak son derece güvenli olarak uçuyor. Pilotumuz Andy Goodall 50 yaşında şu anda. Şuna bakacağım. Sağ taraftan, hemen sağ tarafımızdan yaklaşıyor ve şu güzel sesi dinliyoruz hep beraber. Homurtuları duyuyorsunuz değil mi? İşte bu uçağımız 335 km/saat hızla gidebiliyor. Çok hızlı değil ama eğitimler için yeterince hızlı. Normal seyir hızı 233 km. Yani çok acelem yok diyorsanız 233 km hızla gidebiliyorsunuz. 600 beygirlik motor var üzerinde uçağımızın. Şimdi sol tarafımızdan yaklaşıyor. Dört nokta tono izledik. O kadar yakışıyor ki gökyüzüne. Ve maalesef bu uçaklardan uçar vaziyette çok fazla bulmanız mümkün değil. Şu anda bir tarihe bakıyorsunuz. 1953 model. Ve gün içerisinde başka savaş uçağımız daha olacak biliyorsunuz. Dünkü provalarda izlediyseniz o uçağı uçurabilmek için bu uçakta eğitim almış olmanız gerekiyor. O tarihler için söylüyorum. Ve bu uçakta aslında uçurması oldukça zor bir uçaktır. Yani o tarihlerde de kolay bir uçak değil. O zamanın teknolojisiyle üretilmiş uçaklar bunlar. Ve şu anda da ilk günkü gibi
son derece yumuşak komutlarla çok güzel bir geçiş izledik Andy'den. Bakın dumana dikkat ederseniz motorun homurtusuyla aynı şekilde böyle motor devri çok yüksek değil. Radyal motor var bu uçağımızda. Bu arada Semin Öztürk Şener, o da Sivrihisar'da Air Show'da tekrar bizlerle birlikte olacak. Sakın kaçırmayın derim. Mutlaka orada olmanız lazım. Son derece güzel, çok özel gösteriler hazırlandı sizler için. Her sene Sivrihisar'da bu gösteriler yapılıyor. Mutlaka orada olun derim. Giden var mı Sivrihisar'a? Var mı giden? Evet, görüyorum eller ama yeterli değil. Mutlaka görmeniz lazım ve bu uçaklara binmeniz de mümkün bu arada. Bir tüyo vereyim size. Evet, gözler uçakta. Tırmanıyoruz gökyüzüne doğru. 45 derece tırmanışla bir tonu atıyoruz. 4 nokta. Gördüğünüz gibi çok öyle seri hızlı bir uçak değil. Yani tabii bizim 335 kilometre hız az değil ama çok hızlı değil. O zamanları düşünün. O tarihlere göre değerlendirin bu uçuşu. Bombardıman görevlerinde kullanılmış. Yakın mesafe taarruz görevlerinde de kullanılmış. Ve bu uçak bir replika değil. Yani yeniden üretilmiş bir uçak değil. Tamamen 1953 yılında üretilmiş bir uçağa bakıyoruz şu anda. Hani diyorlar ya uçaklar işte uçmuyor, bakımları yok falan diye. İşte ispatı size 1953 model. Kimler tecrübe etmek ister bu uçuşu? Bir göreyim. İşte gideceğiniz yeri, adresi biliyorsunuz. 17-18 Eylül'de. Knife Edge, bıçak sırtı yaklaşıyor. Evet, büyük alkışlarla. Tekrar dönüyor. Ve 45 derece tırmanışla başlayan bir tono izledik. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum
deftere yazdım. Şehit Ümit. olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher. Böyle bir sahnede, böyle bir şovda sahnede olmak, sizlerle birlikte olmak hepimiz için gurur verici, onur verici. Bizim için de unutulmayacak anlar bugün buraya kazanıyor. Unutamayacağımız ve yıllarca anlatacağımız anlar, gösteriler ve duyguları yaşayacağımız muhteşem şovlarla biz de sahnede sizlere eşlik ediyoruz. Bizlerle birlikte olan siz değerli İzmirlilerden yüksek bir alkış gürültü alabilir miyiz? Bugünün anısına, bugünün coşkusu için. Ve birazdan harika bir gösteri daha sizlerle birlikte olacak. Çok beklediğiniz, gerçekten içimizi titretecek, nefeslerimizi kesecek bir gösteri birazdan burada olacak. Solo Türk bizlerle birlikte olacak birazdan. Nefesler tutulacak. Ve içimizi titretecek muhteşem bir gösteri sizleri burada bekliyor olacak. Ve ama öncesinde ben sözü değerli yorumları için Tolga Özbek'e bırakmak istiyorum şu an. Evet, Tolga Özbek söz sizde. Tempo o kadar yükseliyor ki gösteriler artık bizler de tabii çok yükseliyoruz. Coşku çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce tarihi T6 uçağıyla ilgili kısa bir anıyı paylaşacağımı söylemiştim. İsterseniz onu anlatayım. Yıllar önce 50'li 60'lı yıllarda bu uçak İzmir semalarında uçarken gece uçuşları da yapılırmış. O yıllarda yazlık sinemalar var. Sıcak İzmir gecelerinde yazlık sinemalarda romantik filmleri seyrederken o gece uçuş eğitiminde olan pilotlar, pilot adayları o duyduğunuz motor sesiyle oynayarak hatve denilen pervanenin açısı vardır. Onu değiştirerek duyduğunuz tabii o gürültü çıkarmış ve arkadaşlarına tabiri caizse o filmi pek hoş seyrettirmezlermiş. O sesler duyulunca benim aklıma bunlar geldi. Aktarmak istedim sizlere. Evet, ben izleyemiyorsam, eğitimdeysem siz de izlemeyin dercesine bir hareket. Böyle bir yaklaşım olurmuş. Biraz da polis havacılarımızla ilgili kısa bir şey söylemek isterim. Üzüm salkımını gördünüz. Pöhler, özel harekat, Black Hawk helikopterinin altında gerçekten bir ayaklarında smoklar, bayrağımız kırmızı beyaz renklerde geldiler. Yanlarında da Bell 429 helikopterleri İstanbul, Ankara büyük şehirlerimizde bazen trafik kontrolünde, bazen bir operasyon varsa havadan koordine etmek amacıyla o helikopterlerimiz o mavi beyaz boyalı renkleriyle uçuyorlar. Hepsinin yolu açık olsun, emniyetle uçsunlar. Onlar uçtuğu zaman ben en azından kendimi çok daha yerde olsam bile emniyetle hissediyorum. Hepsine, bütün havacılarımıza emniyetli uçuşlar diliyorum. O zaman bu güzel yorumlar için, havadaki kahramanlarımız için bir alkış alabilir miyiz siz değerli izleyicilerimizden? Sevgili Zeki, aslında biz burada heyecanımızı paylaşıyoruz ama böyle bizleri izleyen seyircilerimizin duygularını da ben duymak isterim. Mikrofonu uzatabilme şansımız varsa şöyle aralarından birkaç tane kişinin, bilmiyorum uygun olursa çok daha güzel olur. Sizlerin coşkularınızı, düşüncelerinizi duymak isteriz. Ne dersin? Şu anda sahneden biraz uzaktayım. Atlamak için de biraz yüksekteyim sanırım. Peki, o Ki zaman yükseklik korkum da yok aslında. senin duygularını alalım. Nasıl hissediyorsun? Nasıl güzellik, değil mi? Aslında az önce bahsetmiştim. Tam olarak bu duygulardan bahsetmiştim. Burada böyle bir şovun, böyle bir anın, böyle bir güzelliğin parçası olmak, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahnede olmak ve İzmir'de olmak büyük bir gurur. Ve böyle bir şovun bir parçası olmak, sunmak bir gurur. Sunmasaydım bile sizlerin arasında olmak bile ayrı bir gururdu. İzmir'de olmak şu anda şahane, burada olmak şahane. Atamızın huzurunda olmak şahane. Ruhu şad olsun diyoruz tüm Gazi Mustafa Kemal, Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin huzurunda olmak. Şu anda onlar için bugün bir araya gelmek inanılmaz bir gurur hepimiz için bu sahnede.
benimle aynı duyguları paylaşan arkadaşlarım için, siz değerli izleyicilerimiz için diye düşünüyorum. Katılıyoruz sonuna kadar. Coşkuyla, evet. Evet, biz an be an hazırlanmaya devam ediyoruz. Birazdan muhteşem bir gösteri bizlerle birlikte olacak. O ana kadar enerjimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Ve setup başında gün boyunca bizlerle birlikte olan DJ Berkcan Özgören gün boyunca sizlerleydi ve hala olmaya devam ediyor. Ara ara coşkulu parçalarla, enerjilerle bizleri coşturmaya devam edecek. Birazdan onun parçalarıyla da bekleme anlarını sizlerle daha keyifli, daha enerjik hale getirmeye devam edeceğiz. Ve ardından da az önce sizlere tekrar bahsettiğim gibi içimizi titretecek ve tüylerimizi diken diken yapacak muhteşem bir gösteri sizleri burada bekliyor olacak.
Dediğimiz an geldi. Solotürk, Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunmak için aramızdalar. Yüksek bir alkışla Solotürk pilotu binbaşı Murat Bakıcı, Solotürk basın ve halkla ilişkiler subayı Üsteğmen Alper Şen bizlerle birlikte. Alkışlar onlar için geliyor. I'm a queen with the creams. I am İzmir'imizin, vatanımızın her karışı gibi kutsal bu toprakları, düşmanın kirli ayaklarını bastığı 15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922'de geldikleri gibi gittikleri tarihe kadar eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu. Bu insanlık dışı işgal ve türlü zulümleriyle Türk milleti dize getirilmeye çalışıldı. Ama tüm dünya gördü ki Türk dize gelmez. Bilinsin ki burada kahramanlar tükenmez. Yine bir Hasan Tahsin çıkar. Milli mücadeleyi başlatan o ilk kurşunu sıkar. Türk topraklarını işgale yeltenen düşman kaçarken alçakça yaktığı evler ve köyler sönse de Türk milletinin yüreğinde yanan bağımsızlık ateşi gür. Her zaman zaferle uygarlık doğruları taşıyan kahraman ordumuz bu ateşin en büyük taşıyıcısıdır. Atamızın ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emriyle harekete geçen 9 Eylül İzmir'in düşman işgalisinden kurtuluşunun 100. Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan ordumuzun hem gösteri hem harekat görevi üstlenen tek ekibi Solotürk, İzmir'de gökyüzüne sizler için imza atmaya geliyor. Solotürk pilotu Emre Mert F-16 uçağımızda kalkışını gerçekleştirdi. Saatte bir... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerini koruyamayan uluslar ya
devletinin maskeli gücünü gökyüzünde başarıyla ve kontrol. Gözcü Solotürk 5 net. Ben de sizi 5 derece net duydum. Gözcü kontroller için hazırım. 6 metre, radar 6 metre deniz seviyesi bağlı. Eilo 123 feet bağlı. Maximum arm Shepherd's arm. Seat arm extra right. Kategori 1 seçeneği. Bir yaranda. Güzel İzmir için gösteriye hazırım. Kontrolleriniz alındı. Biz de sabırsızlıkla sizleri bekliyoruz. Mikrofon sizde. Yüce Türk milleti, milli mücadelenin ilk kurşunun atıldığı, düşmanın bundan 100 yıl önce geldikleri gibi gittikleri tam bugün de, tüm dünya bilsin ki, ülkemize kem gözle bakan herkes çok etleri and içtik. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, orduma ilk hedefimiz Akdeniz'dir, ileri emriyle ateşten bir kasırga gibi atılan, şanlı ordumuzun hava kuvvetleri olarak, Esme güven, düşmana korku vermeye devam etmekteyiz. Son Türk olarak bu kutlu günde İzmir'de olmak bizim için büyük bir şereftir. İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Aziz milletimiz müşteri olsun ki gökler bize emanettir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Önüme gelen hür, danışan mindiler her. Bu uçak hava kuvvetleri harekatlarının aktif parçası olan, havada yakıt ikmali yapabilen bir savaş uçağı. Pilotu ise savaş pilotu. Yürekleri ağza getirirken gözleri dolduran, yerleri titreten bu ses, bizler için gururun, başkaları için ise korkunun sesi. İlk sezonu özel selamlaması, Rudderkick hareketiyle huzurlarınızda bu manevrada
dünyanın dört bir yerinde başlar dik şekilde selamlatan Solo Türk, çift eksenli bayrak hareketi için geliyor. Ne mutlu! Güneş bizimle doğar, yağmur F-16 jetini dünya üzerinde hiçbir pilotun cesaret edemediği en alçak irtifada olabilecek en düşük hızda uçurmaya bir çılgın Türk gerekir. İşte o çılgın Türk, Solo Türk. Jetimiz şimdi havada asılı kalırcasına süzülürken Kobra hareketiyle şahlanacak. İşte bu şahlanış Türk milletinin şahlanışıdır. Ey Türk, üstte... F-16 jeti iniş takımları açık halde birçok hareketi limitler. Ama Solo Türk limit tanımaz.
İniş takımları aşağıda ton hareketiyle binbaşı Emre Mert geliyor. Gök vatanın dağını koruyor. Şimdi izleyeceğimiz harekette pilotumuz F-16 jetiyle ters yönetlerini zorlayacak. Vücudundaki tüm kanı -3G kuvveti altında başına hücum ederken terse tırmanış hareketiyle dünyayı ters düz edecek. Sıradaki hareketimizde yaklaşık 30.000 beygirlik F-16 uçağına ruh veren pilotumuz, insan fizyolojisinin sınırlarını zorlayan anlık -3G ve +6G arasında değişen kuvvetlere maruz kalacaktır. Dünyada bu Yunuslama hareketini böyle düşük bir irtifada yapan başka bir demo team yok. Gökyüzünün yılmaz bekçisi Solotürk, F-16'nın dönebileceği en küçük yarıçaplı hareketini gerçekleştirirken
göğsündeki yük bir an olsun azalmayacak. Ama üzerinde bu şanlı üniforma varken bu zorluk sadece bir teferruattan ibaret. Türk hava sahasını 365 gün koruyan, kalbi atasıyla atan, Türk'ün gökyüzündeki çelik kanatları Solo Türk, sizler için yarım küban hareketini icra etmeye geliyor. Şimdi bir daha geliyor. Selektör yapsın. Geliyor.
beyler, sevgili seyirciler. Solo Türk'ün muhteşem gösterisine tanıklık eden İzmir. Solo Türk pilotu binbaşı Murat Bakıcı. Solo Türk basın ve halkla ilişkiler subayı Üsteğmen Alper Şen. Ve Solo Türk'ü gibi sizleri selamlıyor. Sağ olun, var olun. Hep gökyüzünde ve bizim yanı başımızda olun. Biz de kanatlarınızın altında güvenle uyuyalım. Evet hanımlar beyler, sevgili izleyicilerimiz, şovlarımız hiç hız kesmeden devam edecek. Az önce gökyüzünde izlediğimiz ve gökyüzünün kadın temsilcisi Semin Öztürk Şener aramızda, alkışlar onun için geliyor. Ve Ayşet pilotumuz Orkun Özderici sahneye geliyor. Alkışlar onlar için. Gökyüzünün kahramanları. Yüksek bir alkış alabilir miyiz? Muhteşem iki şov. Muhteşem bir cesaret. Gökyüzünün kahramanları, korkusuzları sahnede. Yüksek bir gürültü sizden İzmir. Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e. Yüksek bir alkışla onlar sizlerle buluşmak için heyecanlılar. Onlarla buluşmak isteyenler, fotoğraf çektirmek isteyenler ve imza etkinliğimize katılmak isteyenleri imza alanımıza bekliyoruz. Onlar sizleri orada karşılayacaklar. Sizlerle kucaklaşacaklar, gökyüzünü anlatacaklar ve şimdi onlar için yüksek bir gürültü de alabilir miyiz? Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Güneş orası. Ve birazdan sizi gerçek bir efsaneyle tanıştıracağız. Herkes hazır olduğunda Sivrihisar MSO Müzesi'nden gelen 2. Dünya Savaşı'nın efsanesi savaş uçağı P-5 1D Mustang birazdan İzmir semalarında Gündoğdu Meydanı'nda kendini gösterecek, sizlerin huzurunda olacak. Ve bu güzel gösteriyi sunmak üzere Sayın Bülent Altınörs'ü alkışlarla bir kez daha sahnemize davet ediyoruz. Evet, P51 bütün coşkusuyla, bütün hızıyla giriş yaptı alana. Gözleriniz P51'de olsun. Müziği kapatalım lütfen. Müziği kapatalım lütfen. İzmir'in dağlarında oturdum. Uçağımızın sesi çok önemli. Şimdi 2. Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Bu izlediğiniz uçak tam tamına 1944 model. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında bizzat şahsen savaşta yer almış, hatta yaralanmış ve izlerini de taşıyor şu anda. Kokpit camında arka tarafta bir kurşun deliği var. Onu kapatmadık, özellikle tutuyoruz. Ve İzmir. Bazen özellikle sessizlik istiyorum. Uçağımızın bir sesi var ki whistle sound, bir ıslık sesi duyacaksınız bazı manevralar sırasında. Soracağım hemen bu ıslık sesi nereden geliyor diye. Önce duyalım ıslık sesini. Devamında soracağım. Gabriel Reiser uçuruyor uçağımızı. Kaç yaşında biliyor musunuz?
Tahminler var mı? Tam 24 yaşında. 24 yaşında bir pilot. Uçuramadığı bir şey de yok bu arada. Her şeyi uçuruyor. İnanın bana, süpürge verin onunla bile uçar gökyüzünde. Evet, bu uçağımız İngilizlerin siparişi üzerine yapılmış. Kaç günde yapılmış olabilir bilen var mı? Kaç günde? 120 günde. Ve uçağımızın Ferocious Frankie adı. Bu adın nereden geldiğini bilen var mı? Evet, kimse Sivrihisar'a gitmemiş burada. Belli oluyor. Gözler uçakta olsun. Bakın, bir ıslık sesini hafiften duyuyoruz. Bu artacak. Ferocious Frankie bu uçağı kullanan pilotun karısı Frankie. Ferocious derken vahşi demek. Karısını artık seviyor mu, nasıl bir şey bilmiyorum ama uçağın üzerinde Vahşi Frankie yazıyor. Uçağının uçuşunu aynı eşine benzetiyormuş. İsmini oradan almış. Ama biz buna sevgiden diyoruz. Çok seviyordu demek ki. Ve şimdi 2. Dünya Savaşı'nı düşünün, savaştasınız. Böyle bir topluluk Allah bir daha yaşatmasın öyle savaşları dünyaya. Böyle bir alandasınız ve onlarcası bir anda üzerinize doğru geliyor. Ve o ıslık sesine dikkat edin. O ıslık sesini duymaya çalışın. Bazı hareketlerde duyacaksınız onu. Şu anda hızlanıyor bakın. Özellikle çekiş manevralarında yükselirken duyacaksınız o sesi. Evet, uçak 800 kilometre hızlara çıkabilen bir uçak. Çok ilginç bir uçak. Piston motorlu uçaklar arasında en iyisi seçilmiş. Bundan daha iyisi yok bu uçaklar arasında. Çokça da kullanılmış. Amerika'da özellikle. Red Tails diye bir film var. Seyreden var mı? Kırmızı kuyruklular. Kırmızı kuyruklular. Tam karşımıza bakın. Islık sesini duyduk mu? Evet. Nereden geliyor bu ıslık sesi? Bilen var mı? Çok araştırdım, çok merak ettim. Kanatlarda makinalı tüfekler var ya. Hani bir şişeye üflersiniz ya, dudağınızı yaslar üflersiniz. İşte o. Makinalı tüfeklerin rüzgarın çarpmasıyla çıkarttığı ses o. Gözlerimiz gene uçakta. Ve işte bu ses. Bu sesi onlarca uçağı aynı anda düşünün. Son derece uçurması da zor olan bir uçak. Ve bakın şöyle de bir mazisi var. Uçağımız 800 kilometre hızlara çıkıyor. Düşmanın üzerine saldırıyorlar pilotlar. Bombayı attıktan sonra veya ateş ettikten sonra birdenbire kontrolü kaybediyorlar ve düşüyorlar. Birçok pilot ölüyor bu uçakta. Ve sebebini önce anlamıyorlar. Çok fazla hızlandığı için o kanat profili artık uçağın komutlarını dinlemez hale geliyor. Çok fazla hızlandığı zaman. Bu uçakla keşfediliyor o. Daha sonrasında geliştiriliyor, değiştiriliyor ve bundan sonra zaten Sonic jetler çıkıyor. Yani bu uçak tarihten bir sayfa. Ve yine Sivrihisar'da uçar vaziyette şu anda. Buna binmek isteyen var mı? Mümkün olduğunu biliyorsunuz değil mi? Nerede? Sivrihisar'da. Dünyanın merkezinde. Artı 8 ve eksi 4 G'lere dayanabiliyor bu uçak. O zamanki tarihler için korkunç rakamlar bunlar. Ve İzmir'e de çok yakıştı, gökyüzüne çok yakıştı. Tekrar hızla geliyor, süratle geliyor sağ tarafımızda hemen.
Kim der ki 1944 model? Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bakımlarını yaptığınız zaman bütün uçaklar uçar, gökyüzüyle buluşur. Ve onların yeri gökyüzü. Sivrihisar'daki müzede bunun örneği, uçaklar yatar vaziyette değil. Sadece sergilenmiyorlar, aynı zamanda uçuyorlar. Hepsi çalışır vaziyette. Uçak biraz tabii masraflı bir uçak. Yakıt sarfiyatı özellikle 227 litre bölü saat bir yakıt sarfiyatı var. Bir de bakım tabii çok zor. Her 1 saatlik uçuşa karşı 10 saatlik bakım yapılması gerekiyor. 10 saat bakım yapılıyor uçağa. Her 1 saat için. Tabii biraz masraflı, evet. Ama hala uçar vaziyette ve ait olduğu yerde gökyüzünde. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin çabalarıyla gökyüzüyle buluşuyor. Ve dünyada sayılı adette uçar vaziyette var. Bir tanesi de Türkiye'de, bizim ülkemizde, dünyanın tam merkezinde. Evet. Yarın da uçağımız burada olacak ve daha sonrasında 17-18 Eylül Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde Air Show'da bizlerle birlikte olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Alkışlarınızla İzmir.
hala da devam edecek. Binler var. Kalabalığı size göstermem mümkün değil. Arka planda, balkonlarda Türk bayrakları. Tüm İzmirliler balkonda bekliyorlar. O coşkuyu, bu kutlu günü yaşamak için. Tarkan konseriyle taşlanacak bu kalabalığın coşkusu ve 100. yılda İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında gerçekten coşkuyla, hakkıyla kutlandı. Rica ederim, kolay gelsin. Umarım dönerler. Ya getirmeyin. Hadi protokolden. Resimde nasıl güzel görünüyor.
Bir hızla götürür
Bak kimler yaratıldı. Şimdi birlikte Türk'üz. Sence Türk önde Türk. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla biten bu anlamlı günlerde Türk kadınının yeri çok önemlidir. Bilmeyenler varsa öğrensinler. İngilizler, Yunanlılar Türk bayraklarını toplatıp, yasaklatıp, yaktırdığı zaman bu zafer geldiğinde bir tane bile bayrağımız yoktu. Ama Türk anneleri, Türk anneanneleri, babaanneleri yastık kılıflarının kırmızısından makaslarıyla perdelerinin beyazını birleştirip Türk bayraklarını dikip İzmir'i gelincik tarlasına çevirmiştir. Bunu yapan Türk annesidir. Anadolu annesidir. Türk kadınıdır. Kadına, bu kadınların torunlarına kalkan eller kırılsın. Ayrı gayrı yok bizde. Ayrı gayrı yok bizde. Kaldır elini. Bir dakika alıyorum. Hani Türk bayrakları yoktu. Düşmanı şaşırttık ya. Elinde bayrak olanlar bana doğru böyle aşağıya doğru da paralel çıksın. Lütfen bak aşağıya doğru tut. Elinde bayrak olmayan yumruğunu iki elini kaldırsın. Sanki o anı canlandırıyoruz. Bütün düşman bayrak yok zannediyor ya. Şimdi bütün bayrakları aşağıya sakla. Yumrukları, elleri aşağıya sakla. Ritimle beraber C-E yapacağız bütün düşmana. Hazır mısın? Önce ritmi veriyorum. Elimi indirdiğimde kaldır ve hey de ver diyeceğim. Bayrakları sakla, sakla. Hazır mısın? Sadece hey geliyor bak. Son. Şimdi. Hey! Geliyor. Hey! 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 Sorunu kıracağımız ana geldik. Hazır mısın? Bu memleketi, İzmir'i 100. yılın unutulmaz tarihe geçen gününü yaşatmaya var isen cebinde ay yıldızlı bayrağın iki renginden birisi var. Beyaz ışıklarını, telefonlarının beyaz ışığını kaldırır mısın? Tarihinde görülmemiş bu güzel kalabalıkta tarihe geçmeye var mısın? Bak şimdi İzmir ne oluyor? Sahnenin beni aydınlatan ışıkları kapanabilir mi? Sadece İzmir'in ışıkları yansın. Peki şu yukarıdaki beyaz ışıklar sönebilir mi? İzmir burada mısın? Bakın dostum, kenarda kafelerinde oturanlar, evlerinde, balkonunda, çatısında oturanlar, tek yürek, 100. yıl, belki bir daha bu 100 yılda bir gelir. Biz göremeyeceğiz ama torunlara, kıskananlara ve video çekmeye var mısın? Bütün telefonlar kalkıyor. Herkesin telefonu yukarıdaysa işte koreografiyi yapıyoruz. Bütün bu memleketi seven dostlar, ay yıldızlı bayrağı tapan dostlar, elinizdeki telefonu kalbinizin üstüne bir kapatır mısınız? Bana gösterme. Telefon ışığını yere söndür. Yere tut. Burayı karart. 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 Ben kırmızıyı söylüyorum. Beyazı söylerken çıkaracaksın. Hala telefonların beyaz ışığı bana görünüyor. Telefon ışığını indir kanka aşağıya. İndir. Sakla. 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 Hazır mısın İzmir? Burası neresi? Burası neresi? Hazırsan telefon ışığı yerde. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı.
Doğduğumuz, büyüdüğümüz vatanımız. Telefonunu salla 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 salla. İşte tarihi görüntü. Telefonunun ışığını salla. Bütün varım yolun senindir. Ben yazdım seni diğer. Telefonun ışığını kapatma sakın. Büyük görüntüler çekiliyor. Kapatma. Asıl koreografiyi şimdi yapacağız. Kapatma. Bu memleketi seviyorsan bu koreografiye dahil ol. Telefonunla beraber zıpla. Koreografi geliyor. Telefon ışığını kaldır. İşte prova yapıldı. Gerçek koreografi yapılıyor. Tekrar beyaz ışıkları söndürün. Sahneyi karartın. Beyaz ışıkları göğsüne kapat. 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 İlk basta kaldırıyoruz. İkinci basta indiriyoruz. Tarihe geçiyoruz. 4, 3, 2, 1. Yukarı. Aşağı. Bir daha. Yukarı. Şimdiden affola. Bir tane Instagram hesabım var. Adı Ersin Show'dur. Yaz Ersin Show. Bugün ne yaşadıysak yayınlayacağım, söz veriyorum. Beni yalnız bırakma. Türkiye'de gezmeye, bu atmosferi İzmir'den selamlarla yollamaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bendeniz Ersin. Allah gönlünüze göre versin. Tekrar görüşmek üzere. Bizi sizlerle buluşturan Tunç Soyer Başkanıma bir alkış alabilir miyiz? Hangi aksilik olursa olsun o Tarkan konseri 100. yıl kutlaması olacak diyen adam gibi adama bir alkış yollar mısın? Teşekkürü şöyle yapalım. Duy bizi Tunç Başkan. Tunç bende, Soyer sende. Tunç! 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 Bir kere de alkış yollayın. Emeği geçen herkese, kendinize. Kalabalığa aslında normalde gelmem ama bu memleketin, İzmir'inin kurtuluşuna çocuğumu da alırım gelen diyen anneanneleri, babaanneleri, dayılara, dedelere bir alkış yollayın lütfen. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah tekrar karşılaşırız. Hoşça kalın dostlar. Bak neyle veda. Altın güneş orada sırmalar saçar. Kaldır elini yukarıya. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavrular
Işıkları yakıp söndürür müsünüz? Işıkları yak söndür. Mücadeleye destek olmak için Balkonlarında İzmir'i izleyenler ışıklarını yak söndür. Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim grubundan Topraklı Mehmet Şambaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Evinize sevgiyle saygıyla eğiliyorum. Mustafa İzzet'e Hakkınızı helal edin. Teşekkürler. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi, Melek Hanım'a, bak selam ediyor sana bak. Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. selam olsun. Kemal successfully leads the defense of Gallipoli, is hailed as a hero. 1934, Mustafa Kemal assumes the name Ataturk, father of the Turks. November 10th, 1938, after a lengthy illness,
Evet, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Büyükelçim, diplomatik misyon temsilcilerim, Sayın Milletvekillerim, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, güzel İzmir, güzel İzmirliler, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli çocuklar ve kalbi bugün İzmir'le çarpan değerli izleyicilerimiz. Bu gece Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizi zaferle taçlandırmasının 100. yılını hep birlikte kutluyoruz. İzmir'imizin yeniden doğuşu, şan, şeref dolu 9 Eylül'ümüz kutlu olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül kutlama özel programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. O kadar güzel, o kadar güzelsiniz ki. Ama biz her şeyden önce, her şeyde olduğu gibi yine onun adıyla başlamak istiyoruz. Sizleri çağdaş ve layık Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı en büyük coşkuyla hep birlikte söylemeye davet ediyoruz. Arz ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül'ün 100. yılında çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bizlere bağımsızlığımızı getiren Kurtuluş Ordusu'nun izninden Afyon'dan yola çıkan zafer yolu yürüyüşlerimiz bugün İzmir'e ulaştı. İşte Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılarak onurlandırdığı o yürüyüşü başlatan ve 9 Eylül'ü yalnızca İzmir için değil, tüm ülkemiz için unutulmaz etkinliklerle kutlamamızı sağlayan 2. yüzyılımızı İzmir'den en görkemli davetle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'i konuşmasını yapmak üzere sahnemize davet ediyoruz efendim. Güzel İzmir'in güler yüzlü güzel insanları, değerli konuklar, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında tarihin akışının değiştiği bu meydanda birlikte olmanın büyük coşku ve heyecanını yaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken bizleri onurlandırdınız. Rehberliğiniz, liderliğiniz için minnettarız. Bu tarihi gecenin yaşanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım,
belediyemizin değerli çalışanları, organizasyona emek veren herkes, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ve Tarkan, megastarımız, dostumuz, ülkemizin her karış toprağının, her ağacının ve tüm mazlumlarının üzerine titreyen değerli yol arkadaşımız, bu tarihi akşamda gösterdiğin vefayı İzmir asla unutmayacak. Değerli İzmirliler, 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle Körfez'in sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Ve yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada Kordon Bayı'ndan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses sadece bir kurşunun sesi değil, İzmir'den tüm Anadolu'ya yayılacak bir direnişin müjdecisiydi. Sen başla, bitiren bulunur. Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla yazdığı son yazı yeri göğü kapladı. Anadolu, geleceğin Türkiye'sini inşa etme çağrısını çoktan duymuştu. Babalar işini bıraktı. Analar ocağıyla, köylü toprağıyla vedalaştı. Fırıncılar fırınını, terziler makasını, bakkallar dükkanını hiç gözünü kırpmadan bıraktı ve yola çıktı. Anadolu direnmek için hem yardan hem serden vazgeçti. Böylece yeryüzünün gördüğü en büyük yürüyüş başladı. Mermi mermi, süngü süngü, kanı kanı, katar katar. Anadolu'nun kurtuluş yürüyüşünü artık hiçbir güç durduramazdı. Atamızın ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir sözü tam 100 yıl önce bugün aziz şehrimiz İzmir'de muazzam bir zaferle sonuçlandı. Sevgili İzmirliler, 9 Eylül hem şehrimizin hem memleketimizin kurtuluş günüdür. 9 Eylül, dünya halklarının iliğini kemiğini sömüren emperyalizme vurulmuş tarihin en büyük tokadıdır. Ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırmış. İşte bu gök kubbe altında 100 yıl sonra buluştuğumuz bu güzel akşamda bir yandan coşkumuzu büyütmek, bir yandan hafızamızı tazelemek istedik. Çünkü hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle şimdi sıra bizde. 100 yıl önce 26 Ağustos'ta sabaha karşı 5.30'da top atışıyla başlayan büyük taarruz nasıl büyük bir zaferle
ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa, şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, Cumhuriyet barışın tatlı güneşidir. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan biziz, sizlersiniz. Bağımsızlık ateşini 100 yıl önce yaktığımız gibi bugün de ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. Çünkü İzmir bu vatanın öncüsüdür. Tüm farklılıkların bir arada yaşandığı, özgürlüğün, kardeşliğin, barışın şehridir İzmir. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, ilelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'i bir kez daha. Ve artık siz hazırsanız biz hazırız, başlamak istiyoruz. Hazır mısınız? Pekala o halde. Artık başlama zamanı. Aynı kararlılıkla, aynı gururla, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi gelincik tarlasına çevirdik kordon boyunu bir kez daha sizlerle birlikte. Ve şimdi sırada Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sahne gösterisi başlıyor. Doğum günün kutlu olsun İzmir! Yeryüzündeki en güzel göğün altında kurulan sonsuz mavi, alabildiğine yeşil, kollarını özgür bir hayata açmış, zeytine, incire, üzüme, büyük ozanlara, sözü çağları aşan bilgelere, bir dokunuşuyla taşa hayat verenlere koca bir Akdeniz limanı, İzmir'in hikayesi. Bu, üç dağın sarıp sarmaladığı körfezin ortasında her doğan günü bir şölen gibi karşılayan, en zor anlarda dahi yarına,
kendine olan inancını asla yitirmeyen, esaret nedir bilmez İzmirlilerin hikayesi. Gün geldi, bu şehir öyle bir sabaha uyandı ki ateşi ve ihaneti kapısında gördü. Güneşin terk etmediği bu şehri kara bulutlar basmış. Edilmez olmuş evler, sokaklar mateme bürünmüştü. Kordona ağır ağır yanaşan gemilerin sirenleri bir devri bitirmek üzere yankılanıyor. İşgal askerleri bileklerinin gücüyle giremedikleri şehrin sokaklarını büyük bir özgüvenle adımlıyordu. Fakat nereden bileceklerdi ki bu milletin kaderini değiştirecek o büyük mücadele asıl şimdi başlıyor. Ben Hasan Tahsin, namı diğer Nevres. Yanımdaki zata vakti son. Saat 9. Düşünüyorum. Ne laflar edilmiş hukuku beşer üstüne, ne laflar etmişim. Ne laflar etmişim de son sözümü bugüne bırakmışım. Hak, özgürlük, kardeşlik. Bir güce dayanmayan tüm savların içine tükürmüşüm. Bir ses var kulaklarımda. Tok bir ses. Sen başla. Bitiren bu beni. İzmir kalbimizdir. Bu cümlenin sancısı da, coşkusu da büyük olacak. O ilk kurşunla İzmir'de çakılan kıvılcım, har olup tüm Anadolu'yu saracak ve bir bağımsızlık ateşine dönüşecek. İşgalin ertesi günü korkusuz bir komutan, şanlı yürüyüşü başlatan o ilk adımı atmak üzere İstanbul limanından ayrılacaktı. Bebesini, ocaktaki yemeğini bırakan, mavzerini, çiftesini, süngüsünü kapan, anaların hayır duasıyla soluğu cephede alacak, kadını erkeği, genci yaşlısı, efeleri kızanlarıyla bir millet onun tek bir sözüyle ayağa kalkacaktı. Ya istiklal, ya ölüm.
cephelerden cephelere, zaferlerden zaferlere koşuldu. Zaman 28 Temmuz 1922'yi gösterdiğinde ise o tüm komutanlarını düşmanın hiç şüphe duymayacağını bildiği bir futbol maçında topladı. Onun hala kitaplara konu olan askeri zekası son taarruzu tam 11 ay boyunca adım adım planlamıştı. Artık planını kurmaylarıyla paylaşmanın ve harekete geçmenin zamanıydı. Şafak vakti saat 5'te Mustafa Kemal Paşa'dan o beklenen taarruz emri geldi. Tüm halk seneler içinde varını yoğunu bugün için vermiş, aç susuz cepheden cepheye koşan askerler bu anın hayaliyle devam etme gücünü kendinde bulmuştu. Topçuların kulakları sağır eden sese eşliğinde tozu dumana katan tarihin son muzaffer süvari alayı düşman cephesini korkusuzca yardı. Piyadeler süngü hücumuna kalktı. Düşman neye uğradığını şaşırdı. Artık onlar için tek bir çıkış yolu vardı. Kaçmak. İstiklale giden yol artık tek bir emre bağlıydı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Ve böylece geçit vermez dağlar, engin ovalar tarihin en şanlı yürüyüşüne tanıklık etti. Yeniden bağımsızlığa, özgürlüğe, sonsuzluğa yolculuğa. Cepheden cepheye koşmakla geçen ömürlerin millet malıdır, ıslanmasın diye bebeğinin örtüsünü cephanenin üstüne serenlerin, kükremiş bir sel gibi çağlayanların, enginlere sığmayanların o en kıymetli yürüyüşüne.
artık günlerden 9 Eylül'dü. Güneş tepedeydi. Deniz pırıl pırıl. Süvariler İzmir'e girmişti. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emri yerine getirilmişti. O kıymetli Akdeniz limanı İzmir bizimdi yine. Kalpaklılar geliyor bağırışları dört bir yanda çınladı. Çocukların şen kahkahaları masmavi göğü kapladı. Yıllarca başı yastığa rahat değmeyenlerin zafer nidaları hükümet konağını, Kadife Kale'yi sarıp Bel Kahve'ye yükseldi. Oradan İzmir'i gururla seyreden Mustafa Kemal Paşa emrini yerine getiren Türk ordusunu gururla izledi. Sen başla, bitiren bulunur sözü artık hayat bulmuştu. Yıl 1923, günlerden 29 Ekim. Onun efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz müjdesi bir kuşun kanadına takıldı. Dereler, vadiler boyu çağladı da bu güzel göğün altında yankı buldu. Yaşasın Cumhuriyet! İzmirliler asırlardır bu anı bekler gibi sokakları doldurmuş, 101 pare top atışıyla cihana haber salmıştı. O gün İzmir'in dağlarında çiçekler bir başka açmış, düşmana karşı dağ gibi duran zeybekler kollarını açıp toprağa diz vurup meydanı inleterek atasına selam vurmuştu.
güzel İzmir. Sen ki adını özgür, cesur, mağrur Amazon kadınlarından almışsın. Kaderin daha o gün çizilmiş demek. Esaret altında yaşayamazsın. Doğu ve batı sokaklarında buluşmuş, tek vücut olmuş ve senden ilham almış. İzmirliler dünyaya farklı bakmayı, uyum içinde yaşamayı keşfetmiş ve başka bir hayat kurmuş. Çok renk, çok ses, çok nefes olmuş. Bu sayede ruhun her daim yeniliğe açık olmuş. İlklerin doğduğu yer olmuşsun. Demokrasinin başlangıcına, ilk hastaneye, ilk matbaaya, ilk borsaya ve ilk fuara ve o ilk kurşuna da. Kurtuluş Savaşı sende başlamış, zafer ancak sana varıldığında kazanılmış. İzmir, sen istikbalsin, hürriyetsin, cumhuriyete açılan yolsun, dolu dolu bir hayatsın. Sevgilisin, coşkusun, aşksın. Kardeşlik tohumları en çok sende kök buldu, sende bereketlendi. 100 yıldır kesintisiz barışı yaşıyorsak bu güçlü köklere borçluyuz. Toprağında ve denizinde ilelebet sürdüreceğiz kardeşliği. Atanın mirası, emanetisin. Her daim gençsin. Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edensin. Ve senin için gecesini gündüzüne katanlarla çok daha güzelsin. Umudun tarihi 9 Eylül, kurtuluştan kuruluşa uzanan o gün kutlu olsun İzmir. Göğünden mavinin en güzel hali, dağlarından çiçekler eksik olmasın. Birlikte, özgürce, kardeşçe, daha nice yüzyılların olsun. Senin yollarında
Mikrofonda kim var İzmir? Birazcık alıyorum müziği. Her şey yolunda mı İzmir? Benim İzmir demem kesmez, sen söyle burası neresi? Burası neresi? Müziği alıyorum. Şimdi burada bulunan bana göre milyon kişi Tarkan konseri bekliyor, öyle değil mi? Tarkan konseriyle ilgili önce biliyorsun ki nazar çıktı. Sahne yıkıldı. Ama Büyük Başkan dedi ki, Tunç Soyer dedi ki, öyle ya da böyle bu konser olacak dedi. Bir alkış. Şunu söyleyeceğim. Bir dakika alıyorum. Herkes sabırsızlık içerisinde ama mikrofon bendeyken, bu kardeşinizdeyken, bu sabırsızlıkla bekleyenlere şu bilgiyi vermek için çıktım. Tarkan konseri aslında bu sahnede değil, o sahnedeydi. Buradaki yüzlerce dansçıyla Tarkan konseri geçişinde sizler beklemeyin diye oraya ana sahne kurduk. Ama aksilik olduğu için Tarkan burada çıkacak dedik. O yüzden dostlar, sevginin, saygının, birliğin, beraberliğin başkenti İzmir'de neden beklediğimizi açıklamak için buradayım. Çünkü bakın, yüzlerce kişi Tarkan'ın orkestrası için çalışıyor. Size muhteşem bir konsere imza atmak için çalışıyor. Sevgiyle, saygıyla, yuhlamadan bekleyen İzmir, kendini alkışla. Hiç merak etme, biz sizden daha sabırsızız. Tarkan senden daha sabırsız çıkmak için en iyi şekilde az sonra bize işaret verildiğinde dev konser, megastar kim çıkacak? Kim çıkacak? Şimdilik işaret bekliyoruz. Ver DJ.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Burada olmak, bu sahnede olmak benim için de büyük onur, büyük şeref. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi bütün eller kollar havaya. İzmir, kralımız izleyicilerimizi. Seninle son gecemiz bu, bu son sevişmemiz. Belki de bırak alev alsın bedenin, hissettiğim gibi ol bu gece. Bu gece haydi bakalım.
konuşalım. Biteriye konuşma, hiç soru sorma, sırlarımı keşfet bu gece. Bu gece zincirleriyle aşka kanalım seninle. Yolum gözleri soluksuz uçalım göklerde. Zincirleri gel aşka kanalım seninle. Yolum gözleri soluksuz uçalım göklerde. Gecemiz bu son sevişmemiz. Belki de bırak alev alsın bedenin, hissettiğin gibi ol bu gece. Bu gece zincirlerini gel aşka kanalım seninle. Yolun gözleri soluksuz uçalım göklerde. Zincirlerini gel aşka kanalım seninle. Yolun gözleri soluksuz uçalım göklerde. Geriye sayım başladı, ayrılık anı çok yakın. Bırak tutuşsun dedim, tadına varalım her dakikana. Tüm yasakları delelim, yudum yudum içelim aşkı bu gece. Zincirlerini gel aşka kanalım seninle. Yoğun gözlerini soluksuz uçalım göklerde. Zincirlerini gel aşka kanalım seninle.